Merhaba, Tacikistan üzerine hazırladığımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Amacımız aslında basit. Orta Asya'nın kalbindeki bu ülkeyi, yani Tacikistan'ı, o bildik klişelerin biraz ötesinde anlamaya çalışmak. O yüksek dağların ardında ne var, imparatorluklar, Sovyetler Birliği nasıl izler bırakmış ve bugüne nasıl gelmişler, biraz bunları deşifre edeceğiz. Kesinlikle. Tacikistan, hani adı çok sık duyulmaz belki ama hikayesini öğrendiğinizde bütün bir bölgenin dinamiklerini anlamanızı sağlayan kilit bir ülke. Sovyet mirası, köklü Fars kültürü, Türk dünyasıyla komşuluk ve bugünün jeopolitiği, yani hepsi bu dağlık coğrafyada bir şekilde kesişiyor. O zaman direkt o dağlardan başlayalım. Çünkü kaynaklara şöyle bir bakınca Tacikistan'dan bahsederken başka bir yerden başlamak pek mümkün değil gibi. Yani ülkenin %90'ından fazlası dağlık ve topraklarının neredeyse yarısı 3000 metrenin üzerinde. Bu sadece bir istatistik değil, ülkenin DNA'sı adeta. Pamir Dağları'ndan bahsediyoruz. Aynen öyle. Dünyanın çatısı diyorlar zaten. Bu coğrafya sadece manzarayı değil, ülkenin yani kaderini belirliyor. Her şeyi şekillendiriyor. Mesela yerleşim düzenini bir düşünelim. İnsanlar hayatlarını daracık vadilere sıkışmış, kışlak denilen küçük köylerde sürdürüyor. Bu köylerin hayat damarı da genellikle içinden geçen bir nehir veya sulama kanalı oluyor. Mimari bile buna göre şekillenmiş. Bir saniye, kaynaklardaki o detayı hayal etmeye çalışıyorum. Evler yamaçlara o kadar iç içe inşa edilmiş ki bir evin düz çatısı hemen üstündeki evin avlusu olabiliyor. Yani komşunuzun avlusunda yürüdüğünüzde aslında alt komşunuzun çatısındasınız. Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle. Nesiller boyu geliştirilmiş bir uyum sağlama biçimi. Ama madalyonun diğer yüzü var tabii. Bu yapılaşma, bölgenin aktif bir deprem kuşağında olması nedeniyle köyleri son derece yani aşırı savunmasız bırakıyor. Ve bu coğrafya sadece evleri değil, ulusal karakteri de etkiliyor. Bu dağlar tarih boyunca merkezi otoritenin ülkenin her köşesine ulaşmasını zorlaştırmış. Bu da neyi getiriyor? İzolasyonu ve güçlü bölgesel, hatta klan temelli sadakati. Ulusal kimlikten önce gelen yerel bağlılıklar var. Anladım. Bu detayı aklınızda tutun çünkü iç savaşı konuşurken tam olarak buraya geri döneceğiz. Tamamdır. Bu anlattığın coğrafi tablo adeta aşılması imkansız bir kale gibi. Peki bu kalenin içinde yaşayanlar, yani Tacikler, kendilerini komşularından nasıl ayırıyorlar? Onları farklı kılan ne? İşte burası işin en karmaşık ve ilginç kısmı. Tacikler, Orta Asya'nın geri kalanından temel bir noktada ayrılıyor. Dilleri. Bölgedeki ezici Türk dilleri hakimiyetinin ortasında onlar Farsçanın bir kolu olan Tacikçeyi konuşuyorlar. Kökenleri eski İran halklarına dayanıyor. Yani kültürel olarak İran'la çok derin bağları var. Ama aralarında çok önemli bir fark var değil mi? Kaynaklarda belirtilen. Taciklerin çoğu Sünni iken İranlılar Şii. Bu ilişkilerinde bir ayrım yaratıyor olmalı. Hem de nasıl? Bu mezhep farkı, o kültürel yakınlığa rağmen siyasi ve toplumsal bir mesafe yaratıyor. Ama kimlikleri bununla da bitmiyor. Afganistan'ın kuzeyinde kendilerinden sayıca çok daha fazla olan ve aynı dili konuşan bir Tacik nüfusu daha var. Ve tabii ki yüzyıllardır iç içe yaşadıkları Özbekler. Evet, Sovyetlerin 1924'te o meşhur sınırları çizme meselesi, kaynaklar bu konunun hala ne kadar hassas olduğunu vurguluyor. Hassas demek hafif kalır. Yani Sovyet harita mühendisleri vahalarda birbirine karışmış bu iki halkı bir cetvelle ayırmaya çalışınca ortaya tam bir karmaşa çıkmış. Sonuç, Özbekistan'da milyonlarca Tacik, Tacikistan'da ise hatıra sayılır bir Özbek nüfusu kaldı. Bu inanılmaz bir durum. Yani Tacik ulusal kimliğini inşa etmeye çalışıyorsunuz ama kültürel kalbiniz, Semerkant ve Buhara gibi şehirler komşu ülkede atıyor. Bu ulusal bilinçte sürekli kanayan bir yara gibi olmalı. Tam olarak bu. Hatta ülke içinde bile tek bir blok değiller. Yüksek Pamir dağlarında yaşayanlar Vahki ve Şugni gibi farklı Doğu İran dilleri konuşuyorlar. Zeravşan Vadisi'ndeki küçük bir grup olan Yağnabiler ise doğrudan antik Soğudların torunları kabul ediliyor. Yani Tacik kimliği dediğimiz şey tek bir renkten değil, bir mozaikten oluşuyor aslında. Bu mozaiğin tarihsel köklerine inelim o zaman.
Kaynaklar bölgedeki yerleşimin milattan önce 4000'lere kadar gittiğini, hatta UNESCO Dünya Mirası listesindeki Sarazm Antik Kenti'nin bunun kanıtı olduğunu söylüyor. Ahamenişler, Büyük İskender, Samaniler, burası gerçekten de bir imparatorluklar geçidi gibiymiş. Kesinlikle. Ama bu imparatorluklar arasında biri var ki bugünkü Tacikistan için anlamı çok farklı. Samaniler. 819'dan 999'a kadar hüküm süren bu Fars hanedanlığı, bölgede Fars kültürünü ve İslam'ı kalıcı olarak yerleştirmesiyle biliniyor. Peki neden bu dönem bu kadar önemli? Sadece bir tarih dersi konusu değil anladığım kadarıyla. Değil. Çünkü Samaniler günümüz Tacikistan'ın ulusal kimliğinin temel taşı. Sovyetler sonrası dönemde Tacikler kendilerini çevreleyen Türk komşularından farklı, köklü bir Fars mirasına sahip olduklarını kanıtlamak için Samani mirasına dört elle sarıldılar. Anladım. Bu sadece bir söylem değil, günlük hayatta da karşılığı var. Ülkenin para biriminin adı Somoni. En yüksek dağ zirvesinin adı İsmail Samani Zirvesi. Bu, modern bir ulus inşa etme projesinin tarihsel meşruiyet arayışıdır aslında. Anlıyorum. Geçmişi bugünü inşa etmek için kullanıyorlar. Ama Samanilerden sonra Türk ve Moğol istilalarıyla bölge Türkistan'a dönüşüyor. Bu da bizi modern döneme, yani Rusların ve ardından Sovyetlerin gelişine getiriyor. Bu dönem Tacikistan'ı nasıl yeniden şekillendirdi? Sovyet dönemi tam anlamıyla ikili bir miras bıraktı. Bir yanda Tacik halkı için tarihte ilk kez somut kazanımlar var. 1929'da Tacik Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla onlara ilk defa kendilerine ait bir devlet yapısı verildi. Küçük bir köy olan Duşanbe modern bir başkente dönüştürüldü. Laik eğitimle okur-yazarlık oranı tavan yaptı. Devasa hidroelektrik santralleri inşa edildi. Kulağa bir modernizasyon projesi gibi geliyor. Ama madalyonun bir de karanlık yüzü olmalı. Hem de çok karanlık. Tarımın kolektifleştirilmesi büyük bir şiddetle uygulandı ve kıtlığa yol açtı. Bütün ekonomi pamuk üretimine odaklandı. Bu beyaz altın sevdası, tarım ilaçları ve kimyasal gübrelerin kontrolsüz kullanımıyla Aral Gölü felaketine de katkıda bulunan korkunç bir çevre kirliliği yarattı. Dini pratikler ve kurumlar sistematik olarak baskı altına alındı. Ve en önemlisi, o meşhur sınırlar yüzünden kültürel başkentleri ellerinden alındı. Ve 1991'de Sovyetler Birliği dağılınca bu birikmiş tüm sorunlarla birlikte Tacikistan bağımsız oluyor. Ama bu bir kutlama değil, bir felaketin başlangıcı gibi. Kaynaklar neredeyse anında patlak veren korkunç bir iç savaştan bahsediyor. Bu nasıl oldu? Özgürlük neden barış getirmedi? Çünkü Sovyet kapağı kalktığında altıdaki tüm fay hatları aynı anda kırıldı. Bir yanda iktidarı bırakmak istemeyen, genelde ülkenin kuzeyindeki ve Kulyap bölgesindeki eski komünist elitler vardı. Karşılarında hem İslamcılar hem de Batı tarzı demokrasi isteyenlerin oluşturduğu, ilk bakışta garip görünen bir ittifak olan Birleşik Tacik muhalefeti. Yani bu sadece ideolojik bir savaş değil, aynı zamanda bir kim nereyi kontrol edecek kavgasıydı. Kesinlikle. İşin içine en başta konuştuğumuz o klan ve bölge sadakatleri girince çatışma çok daha kanlı ve kişisel bir hal aldı. Garm ve Dağlık Badaşan bölgeleri muhalefeti desteklerken Kulyap ve Hucent bölgeleri hükümeti destekledi. Savaşın bilançosu korkunçtu. Kaynaklara göre 100 binden fazla ölü, 1,2 milyon insan yani nüfusun neredeyse dörtte biri mülteci durumuna düştü. Ekonomi ve sosyal yapı tamamen çöktü. Peki bu yıkım nasıl durdu? Bu kadar bölünmüş bir ülkeyi ne bir araya getirdi? Tarafların tükenmişliği ve uluslararası arabuluculuk. 1997'de Birleşmiş Milletler, Rusya ve İran'ın devreye girmesiyle bir barış anlaşması imzalandı. Anlaşmanın kilit noktası bir güç paylaşımı formülüydü. Muhalefete hükümetteki pozisyonların %30'u garanti edildi. Bu en azından kağıt üzerinde silahların susmasını sağladı. Yani bu kanlı iç savaş bir barış anlaşması ile bitiyor ama aslında sahneye tek bir güçlü adamın 1994'ten beri iktidarda olan İmam Ali Rahman'ın çıkmasına zemin hazırlıyor. Hikaye burada modern döneme bağlanıyor sanırım. Aynen öyle.
Rahman, savaş sırasında Kulyap bölgesinden yükselen bir figürdü ve barış sonrası dönemde istikrarı sağlama vaadiyle gücünü pekiştirdi. Ve bu istikrarı sağladı da. Ancak zamanla bu istikrar, gücün tek bir elde toplanmasına dönüştü. Barış Anlaşması'nın ruhuna aykırı olarak muhalefeti, özellikle de anlaşmanın ortağı olan İslami Rönesans Partisi'ni yavaş yavaş sistemin dışına itti. 2015'te parti tamamen yasaklandı ve terör örgütü ilan edildi. Kaynaklar bu süreci meşrulaştırmak için yapılan anayasal değişikliklerden de bahsediyor. Sadece siyasi manevralar değil, hukuki altyapı da değiştirilmiş. Evet, bu çok önemli. 2003 ve 2016'da yapılan referandumlar bu sürecin dönüm noktalarıydı. Bu değişikliklerle Rahman kendisine verilen ulusun lideri statüsüyle görev süresi sınırını fiilen kaldırdı. Daha da önemlisi, Cumhurbaşkanlığına aday olma yaşını 35'ten 30'a düşürdü. Bu çok spesifik bir değişiklik, belli ki bir hedefi var. Gözlemcilerin neredeyse tamamı aynı fikirde. Bu hamle, o sırada siyasi kariyerinde hızla yükselen oğlu Rüstem İmamali'nin önünü açmak için yapıldı. Rüstem İmamali bugün hem başkent Düşenbe'nin belediye başkanı hem de parlamentonun üst kanadının başkanı. Yani anayasal olarak babasından sonraki ikinci adam. Anladım. İşte bu yüzden uluslararası insan hakları örgütleri sürekli olarak Rahman yönetimini eleştiriyor. Evet, istikrar getirdi ama basın özgürlüğünü, siyasi çoğulculuğu ve sivil hakları da rafa kaldırdı diyorlar özetle. Peki ya ekonomi? Bu kadar dağlık, denize kıyısı olmayan, iç savaştan çıkmış bir ülke çarklarını nasıl döndürüyor? Ekonomi, birkaç kırılgan sütun üzerinde duruyor. Birincisi tarım. Hala pamuk ve meyve önemli. Ama asıl can damarı yurt dışında, özellikle de Rusya'da çalışan milyonlarca Tacik işçinin gönderdiği dövizler. Bu gayri safi yurt içi hasılanın çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Ama bu aynı zamanda ülkeyi Rusya'nın ekonomisine ve politikalarına tamamen bağımlı hale getirmiyor mu? Rusya'da bir kriz olsa Tacikistan'da deprem etkisi yaratır. Tam olarak öyle. Bu Tacikistan'ın en büyük kırılganlığı. Ama ülkenin en büyük potansiyeli de yine coğrafyasında. Yani o dağlarından akan sularda gizli. Muazzam bir hidroelektrik potansiyeli var. Bu potansiyeli hayata geçirme projesinin adı da Rogun Barajı. Evet, kaynaklar bu projeden dünyanın en yüksek barajı olacak diye bahsediyor. Bu bir prestij projesi mi yoksa gerçek bir ekonomik kurtuluş reçetesi mi? İkisi de. Tamamlandığında teorik olarak Tacikistan'ın enerji üretimini ikiye katlayabilir ve onu Orta Asya'da önemli bir elektrik ihracatçısı yapabilir. Afganistan ve Pakistan'a elektrik satma hayalleri var. Ama bir de aması var. Nedir o? Jeopolitik gerilim. Tacikistan'ın nehirleri aşağı havzadaki Özbekistan ve Türkmenistan içinde hayat demek. Siz yukarıda dev bir barajla suyun akışını kontrol etmeye başladığınızda aşağıdaki komşularınız doğal olarak endişeleniyor. Yıllarca Özbekistan bu projeye şiddetle karşı çıktı. İlişkiler düzelse de bu potansiyel bir gerilim noktası olmayı sürdürüyor. Peki tüm bu parçaları birleştirelim. Elimizdeki kaynaklardan anladığımız şu: Tacikistan, heybetli dağlarla şekillenmiş, Fars ve Türk dünyasının kesişim noktasında karmaşık bir kimliğe sahip, Sovyet deneyiminden derin izler taşıyan ve kanlı bir iç savaşın ardından tek bir liderin gölgesinde istikrar arayan bir ülke. Çok iyi bir özet. Tacikistan'ın hikayesi aslında tüm Orta Asya'nın karşılaştığı zorlukların mikro ölçekteki bir yansıması gibi. Ulusal kimliği sıfırdan inşa etme mücadelesi, Sovyet mirasıyla nasıl yüzleşileceği sorunu, Rusya ve Çin gibi dev komşularla ilişkileri dengeleme sanatı. Ve belki de en önemlisi, siyasi istikrar ile ekonomik kalkınma arasındaki o hassas dengeyi kurma çabası. Tacikistan, tüm bu meydan okumaları en keskin ve dramatik şekilde yaşayan ülkelerden biri. Enerji bağımsızlığı ve ekonomik bir gelecek vaat ediyor. Ancak ülke bu parlak geleceğe doğru ilerlerken siyasi yapı da aynı oranda bir dönüşüm geçirecek mi? Yoksa bu devasa ekonomik güç mevcut iktidar yapısını daha da sağlamlaştıracak ve bir sonraki nesle devredilmesini garanti altına alacak bir araç mı olacak? Bir ulusun gelecekteki enerjisi geçmişin siyasi dinamikleri tarafından kontrol edildiğinde ne olur? Bu, cevabını ancak zamanın vereceği bir soru.